Merhaba arkadaşlar, Tülay'ın Marifetli Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimiz şöyle güzel, sarı bir iple başlayacağım. Benim kullanacağım ip bebe yünü. Şişlerim 3,5 numara. Güzel, zarif bir model. Yazlık örgülerinizde şal olarak kullanabileceğiniz harika bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Hadi hep birlikte başlayalım. Evet, önce modelimize ilmek alarak başlayalım. Şöyle modelimiz 4 ve 4'ün katlarından oluşuyor. 4 ilmekle ayarlanacak. Artı 1, 2 de kenar ilmek olarak ayarlamamız gerekiyor. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayısını ayarlayıp isterseniz lastik yapabilirsiniz, istemezseniz yapmazsınız. Bu örgüde yani çok da lastik gerekmiyor. Kıvrılan bir model değil. Ben şöyle küçük bir parçada anlatım yapacağım. Bana birkaç tane ilmek alırsam yeterli. Şöyle sayalım. 4 bir model için 4 1 4 4 de bu. Tam yapmışız bakın. Artı 1, 2 de kenar ilmek olarak ayarladık. Toplamda 19 olması lazım. Sayalım şöyle. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19. Evet. 19 ilmek bana yeterli. Şişimi aldım. Kenar ilmeğimi şöyle önce ben bir düz örüyorum taraftan alıp ilk sırası olduğu için kenar ilmeğini ördüm. Daha sonra diğer ilmekleri de ters olarak yapacağım sıra sonuna kadar. İlk sıra olduğu için şöyle bir sıra ters örelim. Bu modele dahil değil arkadaşlar. Daha sonra ilmeklerimizi daha rahat almak için bir sıra bu şekilde örersek, dediğim gibi siz altına istediğiniz lastiği yapabilirsiniz. Lastik yapmadan da olabilir. Yani şalda gayet güzel kıvrılmayan bir model. Modelim oldukça kolay ve gösterişli bir model. Evet, sıra sonuna geldim. Kenar ilmeğini de ördüm. Şimdi modelimizi kuracağız. Modelimiz 2 sıradan oluşuyor. Modelin ön yüzünde ve ilk sırasındayız. İpimi önce şu şekilde arkadaşlar, kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpi dolayacağım ama bakın bu şekilde, şöyle değil, bu şekilde doladım. Bir ilmeği örmeden aldım. Bir kez daha aynı şekilde doladım. İkinci ilmeği de örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeği düz ördüm. Bakın doladım, örmeden aldım, doladım, örmeden aldım. 2 tane ilmeği düz ördüm. Şimdi en son örmeden aldığım şu ilmeği alıyorum. Şu 2 ilmeğin üzerinden bu tarafa geçirdim. Bir modelimizi kurduk. Yine aynı şekilde ipimi doladım. Örmeden aldım. İpi doladım. Örmeden aldım. 2 tane düz örüyoruz. Daha sonra en son örmeden aldığım ilmeği alarak şu ikisinin üzerinden geçirdim bu tarafa. İpimi doladım. Örmeden aldım. İpimi doladım. Bir ilmek daha aldım örmeden. 2 tane düz ördüm. Sonki örmediğim ilmeği aldım. İkisinin üstünden geçirerek bu tarafa aktardım. Şöyle bakın 3 ilmeği 2 ilmek yaptım yani. Şu şekilde doladım.
örmeden aldım. Bir kez daha doladım. Bir ilmek daha örmeden aldım. Şimdi 2 tane düz örüyorum. Ve sonki örmeden aldığım ilmeği şu ikisinin üzerinden geçirdim. Bakın böyle arkadaşlar. Şimdi bir kez doladım ve bu sonki bir tane kaldı burada kenar ilmeğinden hariç. Onu da örmeden aldım. Kenar ilmeğimi ördüm. Birinci sırayı bu şekilde tamamladık. Modelimizin arka yüzündeyiz ve ikinci sırasındayız. Model kurulumunun ikinci sırasını yapıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın burada 2 tane ilmeğim var. Bir artırma yapmıştık, bir de örmeden almıştım. Şu şekilde şişimi takıyorum ve ters örüyorum. İkisini birden alıyorum. Burada da 3 tane ilmeğimiz var. Üçünü birden şişimi takarak şöyle ters öreceğim. Bu şekilde bir tane ters ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Şişimden çıkarmadan bir tane doladım. Tekrar aynı ilmeğin içinden bir tane daha ördüm. 3 ilmekten 3 ilmek çıkartmış oldum. Sıradaki şu 2 ilmeği tekrar ikisini bir alarak ters ördüm. Yine üçlü ilmeğe geldik. Üçünü ne yapıyorduk? Ters örüyorum. Şişimden çıkartmıyorum. Bir kez doluyorum. Bir daha örüyorum. Yani 3 ilmeğin içinden 3 tane çıkarttım. İkisini bir aldım. Ters örerek kestim. Şimdi 3 ilmek kaldı. Biraz sıkı örmüşüm. Şu üçlüde zorlandım. Ters ördüm. İpimi doladım. Üçünü birden. Bir ilmek daha çıkarttım. 3 ilmekten 3 ilmek çıkarttım. 2 ilmeği kestim. Ters örerek. Tekrar bu üçlü ilmeğe geldik. Şişimi geçirdim bu şekilde. Bir kez ördüm, doladım ve bir daha ördüm. 3 ilmek çıkarmış oldum. Şu son 2 taneyi de yine ikisini bir örerek kestim ve kenar ilmeğimi de ördüm. Modelimizin arka yüzünü de ördük bu şekilde. Bakın modelimiz oluşmaya başladı. Şöyle. Bir kez daha kuralım arkadaşlar. Model kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi ne yapıyorduk? Bu şekilde doluyorduk. Sıradaki ilmeği örmeden aldım. Bir kez daha doladım. Bakın şu üçlünün ilk ilmeğini de örmeden aldım. Sıradaki 2 taneyi düz ördüm. Bu örmeden aldığım sonki ilmeği bu tarafa geçirdim. İpimi doladım, örmeden aldım. İpimi doladım, örmeden aldım. Şu ikisini düz örüyoruz. Ve örmeden aldığım ilmeği tepesinden geçirdim. İpimi doladım, örmeden aldım. İpimi doladım, örmeden aldım. 2 kez dolama yaptık. 2 ilmeği de örmeden aldık yani. 2 taneyi şimdi düz örüyorum ve tepesinden geçiriyorum sonki örmediğim ilmeği. Aynı işlemi burada da yapıyorum yine. Şöyle yavaş yapmaya çalışayım. Pardon, bunu da örmeden alıyordum. Şimdi bu 2 ilmeği örüyoruz. Sonki örmediğimi geçirdim bu tarafa. Bir kez doladım, örmeden aldım ve kenar ilmeğini ördüm. Bakın. Modelimizi ikinci kez kuruyoruz. Arka yüzüne geçtik şimdi. Modelin ikinci sırasındayız. Arka yüzündeyiz.
Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sırada bakın 2 tane, biri dolamış olduğum, bir de örmeden aldığım ilmeğim var. İpim kendimden tarafta. Bu şekilde ikisini bir ters ördüm. İpimi kendimden tarafa aldım. Şu 3 tane ilmeği ters ördüm. Bir kez doladım. Tekrar aynı üçlüden bir ilmek daha çıkarttım. Bakın 3 ilmeği tamamladım tekrar. Bir kez daha şu ikiliyi kestim. İpimi öne aldım. 3 ilmeğin içinden geçirdim, ters ördüm. Şişimden çıkarmıyorum, doladım. Bir kez daha ördüm. 3 ilmeğin içinden 3 tane çıkarttım. Sıradaki şu 2 taneyi yine ikisini bir ördüm. Hemen üçlü ilmek geldi. Onu da bu şekilde ördüm. Şişimden çıkarmadım. Doladım. Bir kez daha ördüm. Bakın. Şimdi yine ikisini bir aldım. Şöyle üçlü ilmeği, üçünü bir ördüm. Şişimi çıkarmadan bir kez de doladım. Tekrar bir ilmek daha çıkarttım içinden. 3 ilmek yaptık. Sıra sonuna geldim. Modeli 2 kez kurdum. Kenar ilmeğini de ördüm. Bakın model kendini göstermeye başladı. Ben bir de kalın şişle örmüştüm. Onu aynı iple bu 3,5 numara, o da 4 ile ördüm. Onu göstereyim size. Modelimiz böyle arkadaşlar. Eğer anlaşılmadıysa tekrar baştan izleyip yapabilirsiniz. Ama gördüğünüz gibi 2 sıradan oluşuyor ve gayet kolay bir model. İnşallah siz de beğenir ve benimle yaparsınız. Bunu kenara bırakalım hemen. Diğer ördüğümü göstereyim. Bakın bunu 4 numara şişle yaptım. Şöyle gözüküyordur herhalde. Evet. Modelimiz böyle. Görmüş olduğunuz gibi gayet kolay, çabuk ilerleyen ve güzel bir model. Modelimizin arka yüzü de bu şekilde. Şöyle göstereyim. Dediğim gibi kalın şiş, ince ip harika bir yazlık örgü olur. Koton iplerle, merserize iplerle de örerseniz tam yazlık bir örgü olur. Eğer ince şiş ve normal ipte kullanırsanız bu aralar bu kadar açık olmaz ve daha böyle derli toplu bir örgü olur. Nasıl isterseniz öyle uygulayabileceğiniz harika bir model. Şöyle yan duruşunu da göstereyim. Ekran görüntüsü almak isteyenler oluyor. Evet arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Beğenilerinizi, beni yalnız bırakmayın. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.